Nimçav ve Punsil bütün ailesini alarak dağın zirvesinden eteklerine doğru göç ediyor. Aile her yıl ilkbaharda dağın zirvesindeki yaylalara çıkarken her sonbaharda dağın eteklerine iniyor. Her yıl yenilenen göç yolu bu yıl daha anlamlı onlar için. Çünkü aileleri büyüdü. Yanlarında 3 hafta önce evlenen oğulları Bahtada ve gelinleri Nirgui var. Çadırlarını kurabilecekleri uygun bir yer ararken Nimçav geyik sürüsündeki yeni doğan geyiklerin hastalanmasından endişe ediyor. Kış geliyor ve biz aşağı inmek için geç kaldık. Dağda 2 geyiğimiz hastalandı, iyileşmelerini bekledik. Yolculuk boyunca bir yavru geyik daha hastalandı. 2 tane de yeni doğan geyiğimiz var. Dinlenmeleri ve karınlarını doyurmaları gerek. Burası Hövsgöl Gölü'nün kuzeyinde, Rusya sınırına 100 kilometre yakınlarındaki Burya Sudak bölgesi. Sayıları dünyada sadece 700 olan Duha Türklerinin önemli bir kısmı yerleşik olarak Tsagan Nur ilçesinde yaşıyor. Yerleşik hayata uyum sağlamak onlar için hiç kolay değil. Her yıl sayımız azalıyor. Her yıl 1-2 aile ilçeye yerleşiyor. Bize de söylüyorlar ama yapamayız biz. Geyiklerimiz olmadan yaşam nasıl olur hiç bilmiyorum. En büyük oğlum Ulanbator'da yaşıyor. Evlendi orada. Çok az görebiliyoruz onları. Sadece yazları torunumuz yanımıza geliyor. Nimçav yola devam etmemeye karar veriyor. Yavru geyiklerin durumu hiç iyi değil. Yavrular kendilerini toparlayana kadar birkaç günü ormanda geçirmeye, geyiklerin güçlenmesini beklemeye karar veriyor. Çadırları kurmak için uygun ağaç dalları gerekiyor. Hepsi aynı incelikte ve aynı uzunlukta olmalı. Duhaların doğayla ilişkileri çok özel. Özellikle kurumuş ağaç dalları seçiliyor çadır kurmak için. Nehirde ya da gölde kirlenmesin diye el dahi yıkanmıyor. Doğanın bize verdiği kadarıyla yetiniyoruz. Daha fazlasını istemek için ona daha iyi davranmak gerek. Biz ona iyi davrandıkça o da bize iyi davranıyor. İhtiyacımızdan fazlasını almak açgözlülük. Çevrenizde gördüğünüz her şeyin bir ruhu var. Fazlasını almak onlara saygısızlık yapmak demek. İki çadır da kuruldu. Moğol çadırları gibi geniş ve ferah değil. Küçük bir oda büyüklüğünde. Zeminde herhangi bir örtü yok.
toprağa oturuluyor. Yeni evli çift Battada ve Nirgui'nin çadırları yeni ve işlemelerle süslenmiş. Diğer çadırdan oldukça farklı. Biz birbirimizi çocukluğumuzdan beri tanıyoruz. Önce arkadaştık, sonra sevgili olduk, sonra da karı koca. Duhalarda kadın erkek eşitliği var. Kararlar alınırken büyüklerin sözü dinleniyor. Ama herkesin oyu eşit. Yöneticilik sınıfı yok. Paylaşımcılar birbirleriyle avlarını, topladıkları yemişleri ve geyik sütünü paylaşıyorlar. Yeni bir gün başlıyor. Yolculuğun yorgunluğu atıldı. Birkaç gün konaklanacak bu yerde önce geyikler sağlıyor. Bu süt çok değerli. Duhaların en büyük yiyecek kaynağı. Geyiklerden elde edilen süt yemeklerde kullanılıyor. Süt sağma işlemi bitti. Geyikler otlamaları için salınıyor. Duhalara Moğolistan'da ren geyiği insanı da deniyor. Binlerce yıldır geyik sürüleriyle yaşıyorlar. Yarı vahşi bu hayvanların ayakları kaçmamaları için birbirine bağlanıyor. Duhalar şamanizme ve olağanüstü güçlere inanıyorlar. Geyikle yaşamaya başlamaları da binlerce yıl önceye dayanıyor. Binlerce yıl önce, çok eski zamanlarda bir adam hayatından vazgeçiyor. Ölmek için bu dağlara çıkıyor. Dağın zirvesine yaklaştığında bir geyik görünüyor ona. Ama geyiğin yarısı yok. O yarım geyik adama dönmüyor. Adam korkuyla iniyor. Ama yaşamına son vermekte kararlı. Dağın diğer tarafından zirveye tırmanıyor. Zirveye yaklaşınca geyiğin diğer yarısı çıkıyor karşısına. Dön diyor. Adam geri dönüyor. Dağın eteklerine, yani bu bölgeye iniyor. İndiğinde karşısına o iki geyiğin birleştiği tam geyik çıkıyor. İşte o günden beri kutsaldır geyik bizim için. İşte o günden beri onlarla beraber yaşıyoruz. Sadece karnımızı doyurmuyor geyikler, ruhumuzu da doyuruyorlar. Geyikler otlamak için salındıktan sonra aile çadırın içinde toplanıyor. Bu toplantının amacı aile içinde yapılacak bir yarış. Ailenin erkek çocuklarının katıldığı ve düzenli aralıklarla yapılan bu yarış en büyük eğlence kaynağı. Amaç yarışmayı kazanmak değil, kaybetmemek. Kazanan bir şey elde etmiyor ama kaybeden iki çadırın günlük odun ihtiyacını karşılamak zorunda. Önce geyikler toplanıyor. Ayakları bağlı olan geyikler çok fazla uzağa gidemiyor. Geyikler toplandı. Nimçao en küçük oğlu Gambat'a yarışmada nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatıp şans öpücüğü veriyor. Geyikler yarı vahşi olduğu için binmek hiç kolay değil.
Geyiklerle yarışmayı ise ancak Duhalar başarabilir. Çünkü Duha Türkleri yürümeye başladığı andan itibaren geyiğin üstünde bir yaşam sürüyorlar. Yarışma sırasında Tuvşin Çargal geyiğin üstünde durmayı başaramıyor ve yarışmayı kaybediyor. Hem yarışma hem de sonrası aile için oldukça eğlenceli geçiyor. Ama Tuvşin Çargal için yorucu bir gün oluyor. Geyiklerden elde edilen süt oldukça az. Punsil geyiklerden sütü sağarken yavruları da düşünmek zorunda. Bir günde toplam geyik sürüsünden elde ettikleri süt yaklaşık 1 litre. Bu 10 kişilik aileye ancak yetiyor. Çünkü elde ettikleri sütü pişirdikleri her yiyecekte kullanıyorlar. Punsal yemek yaparken Ninçav oğlu Bayır Dada'yı da alıp ava gidiyor. Duhaların tek geçim kaynağı geyik boynuzlarından yaptıkları çeşitli süs eşyaları. Ren geyikleri her yıl çiftleşme mevsiminden sonra boynuzlarını döküyor ve dökülen bu boynuzlardan bıçak, kolye gibi süs eşyaları elde ediliyor. Ailede bu işi en iyi yapan kişi yeni evlenen Battada. Bir bıçağı 10 günde yapabiliyorum. Sadece süs için boynuza yaptığım resimse boynuzun büyüklüğüne göre 1 günümü alıyor. Küçük olanlar en zoru. Hiç hata yapmamak zorundayım. Çünkü yapılacak bir hatada boynuz kullanılamaz hale geliyor. Punsil ekmeği yaptı ve sobanın üstünde pişmeye bıraktı. Hamuru açarak küçük parçalara bölüyor ve içine et koyarak haşlıyor. Tüm Moğolistan'da olduğu gibi ev yapımı erişte ve çaylı süt ailenin vazgeçilmez yiyecek ve içecekleri.
Punsil bütün yemekleri hazırladı. Nimçav ve bayırda da hala avdan dönmedi. Baba oğul avdan elleri boş dönüyor. Akku, yasta akku. Yav yine daha hızlı. Ha, yasta ne? Canım kadın hiç çıkışı oldular da. Duha Türkleri, Moğolistan'da resmi olarak Tısatan olarak adlandırılıyorlar. İki anlamı var bu kelimenin. Rengeyi insanı ve orman insanı. Dilleri Türk dillerinin Sibirya grubuna ait olan Sian Türk dillerinin Tagya grubuna ait. Bugünkü Türkçe ile birçok ortak kelime var. Ancak Duhaların birçoğu kendi dillerini konuşamıyor. Çocuklar okul döneminde yatılı olarak ilçeye gidiyor ve eğitimlerini Moğol dilinde alıyorlar. 700 kişilik Duha topluluğunda sadece 20 kişi kendi dillerini konuşabiliyor. Bira, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10. On. Tolar. Bira. Çocuklarımıza kendi dilimizi öğretemiyoruz. Her yaz öğrettiğim kelimeleri kışın okula gidince unutuyorlar. Biz bile kendi dilimizi konuşamaz hale geldik. Sanırım bu dili konuşan en son biz kalacağız. Dilimiz bizimle birlikte ölecek. Nimçav bir an önce yola çıkmak istiyor. Kış her an bastırabilir. İlçeye daha yakın bir yere çadırları kurup kışı orada geçirecekler. Okulların açılmasına çok az kaldı. Ailenin 4 oğlu yatılı olarak okula gidecek. Okula bu yıl başlayacak olan Gambat'la ilgili Punsil'in endişeleri var. Gambat geceleri kabuslar görüyor. Çoğu zaman bağırarak uyanıyor. Anne Punsil onu bu şekilde okula göndermek istemiyor. Aileden uzak kalınca daha da kötüleşeceğini düşünüyor. Okuması gerek. O da diğerleri gibi gitmeli. Biliyorum ama sen de biliyorsun halini. Sürekli sayıklıyor. Kanter içinde uyanıyor. Orada tek başına yapamaz. Tek başına olmayacak ki. Abileri yanında olacak. Onlarla aynı yatakhanede kalacak. Nimçav, Punsil'i bir türlü ikna edemiyor.
Sonunda şamana gitmeye ve şifa bulmaya karar veriyorlar. Şamanizm inancında şaman hem bir din görevlisi hem de şifacı. Ruhlarla temas kuruyor, ölüp dirilebiliyor, kutsama görevini gerçekleştiriyor. Şamanizmin tarihi tam bilinmese de köken olarak anaerkil dönemde ortaya çıktığı sanılmakta. Bu yüzden şamanlar genelde kadınlardan seçilmekte. Erkek olsa dahi kadın kıyafeti giyiyorlar. Bu kıyafet ve ayinde kullandığı davul, hizmetinde olduğu ruhun isteklerine göre biçimleniyor. Bu yüzden her şamanın kıyafeti ve davulu farklı. Ganbat şaman tarafından kutsandı ve aile tamamen iyileştiğine inanıyor. Nimçav ve ailesi uzunca sürecek göç hazırlığı yapıyorlar. Hazırlıklar tamamlandı, göç vakti geldi. Binlerce yıl öncesine dayanan kültürleri ve inançlarıyla sık ormanların ve dik dağların arasında yol alan aile, bir başka bahara kadar çadırlarını kuracakları yere doğru geyikleriyle birlikte ilerliyorlar.